İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. Biliyorsunuz söyleşiler çekiyoruz. Evet. Üçüncüsünü çektik. En son Eliar Garaj lideri Engin Bey'le bir söyleşimiz olmuştu. Ondan sonra araya biraz zaman girdi. Bugüne nasipmiş. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben hemen sorularıma başlayıp bir an önce sizi geniş izleyici kitlemize tanıtmak istiyorum. İrfan Bey, İrfan Şahin adı soyadıyla kimdir, ne iş yapar, birimi nedir, Eliar'daki görevleri nelerdir biraz bize anlatabilir misiniz? İrfan Şahin hayatı teknik çalışmalarla, teknik işlerle geçmiş bir insan. Eliar'la 2016 yılında tanıştım. En başta yazılım geliştirici olarak başladığım serüvenime. Otomasyon ve yazılım ekip lideri. Ardından da işte böyle büyük bir riske, büyük bir sorumluluğa girerek bir yandan da üretime teslim aldık. İki ana kolun ekip liderliğini beraber yürütmeye çalışıyoruz. 2016 yılından günümüze gelirken ciddi bir ivmelenme, ciddi bir hız. Hem ben kendi şahsım olarak hem de Eliar'ın girişimleri ve devamında bu ivmelenmeyi hissetmiş ve görmüş olduk. 2016'da mekatronik biriminin açılması artık yazılımları ve otomasyonlarının yapmasının yanına ciddi anlamda sermayesiyle makine imal etmeye başlaması büyük bir atılım ama Eliar bu konuda acemi değil. Yani 94-96 yıllarından beri çeşitli yan kuruluşlar ya da çeşitli firmalarla beraber çalışarak bu tecrübelere zaten sahip. Daha sonradan çekirdek bir kadroyla kendi işletmesini, kendi garajını bir nevi açarak üretimlere başlıyor. Başladıktan sonra bu işleri daha da büyütme kararı alıyor. Derken kadrosu genişliyor. İrfan Şahin ekibe dahil oluyor. Dahil olduktan sonra çekirdek dediğim bir 4 kişiyle beraber İkitelli bölgesinde imalatımıza başlıyoruz. Ardından sonraki sene dükkanımızı ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra devam eden süreçte yatırımlarımızı arttırıp artık bulunduğumuz bölgeye, şu an çekimi yaptığımız geniş alana intikal etmiş oluyoruz. Biraz da bundan da bahsetmek lazım. Biz daha önceki çekimlerimizi hep kendi ortamımızda yaptık. Evet. Hep biz ağırlayan konumundaydık. Bugün benim üzerimde de böyle bir ekstra yoğun bir baskı var. Bir deplasman durumu söz konusu. Bir fobi yaşıyorum. Şu anda biz neredeyiz? Bize biraz da bulunduğumuz yerden bahsedelim. Şu anda masanın bulunduğu durum, bizim bulunduğumuz nokta bizim montaj alanımız. Hatta montaj alanının tam ortalarındayız. Montaj alanı makine imalatında bir evlendirme bölgesi. Birden fazla disiplinin imal ederek getirdiği ürünleri artık birer kompozisyon, birer ahenk halinde çalıştırdığı, bir araya getirdiği bir alan. O yüzden kavgaların, gürültülerin, stresin, terin döküldüğü bir nokta. Bir nevi disiplinlerin kendi içinde ön imtihanını verdiği, bu iş disiplinlerin kendini acımasızca eleştirdiği, ardından da bu eleştiriler sonucu iyileşip en iyi bulunan ürünün buradan sarılıp paketlenip müşteriye gidildiği ve arkasından böyle farklı duygularla bakıldığı bir nokta, montaj alanı. Dünyanın merkezi gibi. Ben evet. Biraz doğru evet. 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 Dünyanın merkezi gibi. Bir alt katımız talaşlı imalatın bulunduğu alan. Bir üst katımızda ofisler. Proje ofisimiz, yazılım ofisimiz, akademimizin bulunduğu alan. Onun bir üst katı işte sizin bulunduğunuz departman, yemekhanemiz, işte balkonumuz ve büyük bir toplantı salonumuz mevcut. İşte nakliyelerimiz ve diğer hareketlerimizin birçoğu onlar da yine buradan sağlanıyor, buradan toparlanıyor. Mesela biraz bize ekibinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Kaç kişi, nasıl yeterliliklere sahip, nasıl donanımlara sahip insanlar var? Bu bilgiler bence izleyicilerimiz için gayet değerli olacak. Şimdi ilk yapılanmamızın bugüne kadar aldığımız şekil çevik, hızlı projeler yerine getirebilen, ağırlıklı sahada iş görebilen bir ekipten konvansiyonelle beraber melezlenmiş. İçlerinde yaşı büyük, tecrübeli, yaşı küçük, orta tecrübeli ve çevik personellerle oluşan bir ekip mevcut. Makine imalatının zorluğu içerisinde birden fazla disiplinin çalıştığından bahsetmiştim. Eliar'ın mekatronik kısmında bir de şöyle bir farklılık var. Elektrik mekanik, yani kontrol ve mekanik alanın yanında bir üçüncüsü yazılım da bünyemizde mevcut.
Yani yazılım mühendisleri makinelerle iç içe, elektrik elektronik mühendisleri makinelerle iç içe böyle bir kompozisyona sahibiz. Bu kompozisyonda işte bir planlama ekibimiz, planlamanın yanında bir mekanik montaj ve istasyon imalatları, elektrik montaj ve pano imalatı bunun içerisinde. Planlama ekibinin içerisinde tasarımların, çizimlerin yapıldığı bir çalışan personel ağı, satın almaların yürütüldüğü bir alan ve yavaş yavaş gelişmemizde de toplam kalite yönetiminin de yapımıza dahil edilmesiyle bir kalite yönetim, aynı zamanda bir sistem yönetimi birimi oluşmaya başlıyor. Bunun beraberinde bu üretim tarafındaki bir ağımız. Yani bir vücut gibi düşünürsek bir taraf sağ el mekanik tarafı, bir taraf sol elde elektrik ve kontrol tarafı. Bu işin kalbi planlama. Dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi ve bağırsaklar proje. Bizim proje ekibimiz. Ayaklarımızı satış ekibi oluşturuyor. Beynimiz ve omuzlarımız da Ar-Ge'miz ve yönetimimizden geliyor. Tabii bu vücudun, bu bedenin ahenkli çalışabilmesi için bütün organların birbirleriyle etkileşimli ve doğru senkronda yürümesi lazım. Kalp güzel atmalı, planlama çok iyi olmalı. Yönetim ve Ar-Ge doğru istikamet vermeli. Bir de yürümüyorsak mesela o zaman Evet. Evet. Yürümeliyiz. Yürümeliyiz, hatta koşmalıyız. Bu sayede, bu senkronla beraber güzel imalatlar çıkarmak için tabii sindirebilmek de çok önemli. Proje ekibi de bünyemizde yer alıyor. Müşterilerin isterlerini, satıştan aldığı müşteri isterlerini bizden beraber istişare ederek ya da kendisi bunları sindirerek bize bildiriyor. Üretimlerimiz açılıyor. Üretimlerimiz yapıldıktan sonra ürün giriş kalite kontrol, proses kontrolleri, final testleriyle beraber artık ürünler müşteriye dağılmış oluyor. Bunu ben biraz açacağım Evet. bu arada. Yani şöyle, aslında biraz da anlatmamız gereken bir soru da şu olacaktı aklımdaki. Bir sipariş buraya girdikten sonra o sipariş nasıl bir iş akışından geçiyor? Hangi noktalarda checkpointler Evet. var? Ve sevkiyata kadar geçen ana adımları, bu işleyişi de biraz anlatır mısınız? Şimdi işin gelişinde birçok arzi durum var. Ben klasik bir işleyişten bahsedeyim. Klasik bir işleyişte Ki hiçbir zaman olmuyor galiba, böyle söyleyince. Çok olmuyor galiba değil mi klasik iş? yani klasik işler bizim işte dinlendiğimiz işler. Ondan sonra aktif dinlendiğimiz işler. Asıl özel gelen projeler. Bunlar yorucu oluyor. Ama işimizin tamamı da bu heyecandan bir canlılık oluşmuş oluyor. Çünkü siparişlerin çoğu dünyanın gereği, isterlerin gereği müşteri özelleşiyor. Kendi yoğurt işine göre ürünler istiyor. Biz de bunu ayak uydurabilmek, teknolojiyi ona evirebilmek, müşterinin söylediklerini metale dökebilmek, müşterinin söylediklerini kontrol aksamlarına ve yazılıma dökebilmek bizim işimizin ve hayatta kalma amacımızın esasları. Bu karmaşada ortama uyum sağlama kabiliyetimiz ve çevikliğimiz bizi diri tutan etkenler. Özel bir proje geldi. Özel bir proje geldikten sonra proje ekibi, yine beyin ve omuzlardan bahsettiğim Ar-Ge ve yönetim bunu değerlendiriyor. Bunu değerlendirdikten sonra değerlendirilen proje içteki hazır modüllerle eşleştiriliyor. Uyan, eşleşen hazır modüller doğrudan seçiliyor. Seçildikten sonra bunlar imalata ayrılıyor. Hızla bunların bir yanda satın alma ve imalat siparişleri kaynak yönetimi esaslı devam ediyor. Özel olanlar kenara ayrılıyor. Özel olanlar üzerinde artık parçalamaya, ayıklamaya başlıyoruz. Bu özellik yazılım alanında mı, işte kontrol alanında mı, mekanik alanda mı ya da hepsinin bulunduğu bir alanda mı, yeni bir ürün mü çıkartacak şekli. Bunun harmanlandığı bir süreç geçmeye başlıyor. Sancılı ve zevkli olan tarafı burası. Bu süreci güzel tamamladıktan ve bir karar verdikten sonra artık projelendirme, ürün seçimi, projelendirme aşamasında birkaç kez daha toplanıyor. Biz buna şöyle diyoruz. Tamam, güzel düşündük. Şimdi biraz demlensin. Evet. Biraz bırakalım. Biraz demleniyor. Demlendikten sonra bir daha bir araya geliyoruz.
kimi zaman gece konuşmaları, telefonlar, atılan mailler, hafta sonlarında birbirlerine bakan aramalar, yazışmalar gibi konu bir noktaya geliyor. Artık konu olgunlaştıktan sonra böyle bir kokusu gelmeye başlıyor. Artık bu olur dendikten sonra ekip cesaretine de, gücüne de güvenip alıp bunu götürüp inisiyatifini kullanarak üretime artık başlıyor. Evet. Başladığında buradaki süreç garajın olmasıyla büyük bir hız kazandı. Evet. Garajın olmasıyla ciddi bir hız kazandı. Ardından kontrol tarafı ve diğer ürünlerde bir araya gelerek sektörümüzün ortak bilinirlikleri bir prototip ortaya çıkıyor. Prototip ortaya çıktıktan sonra bunun üzerinde yapılan denemeler sonucunda elde edilen bilgilere tekrar iyileştirme. Yani bir nevi bir Kaizen süreci Evet. devam ediyor. Bu Kaizen sürecinde tabii termin de bir yandan yaklaşıyor. Ortam ısınmaya başlıyor. Tahammüller, sabırlar daha da azalıyor. Bu yaklaşan süreçte artık bu iş görür, bu çocuk yuvadan uçabilir hissi yakalandığı anda son nokta konuyor. Artık elbiseler giydiriliyor, güzelce makyajı yapılıyor, toparlanıyor, Kanat antrenmanı. siliniyor. Evet, bir kanat antrenmanı, bir son test yapıldıktan sonra artık Yol veriyoruz. artık ürünün kendisine yol veriliyor. Şimdi sen söyledin, biz yukarıdan baktığımız zaman 4. kattan ya da yine senin metaforunla ayaktan Evet. baktığımız zaman biz hiç görmüyoruz bunları. Biz sadece bu termin yaklaşıyor, ısınıyor dedim Evet, ya. evet. Bize bir hararet basıyor. Biz sadece bu noktada bir şeyler hissetmeye başlıyoruz tabii. Bu da bence çok normal. Sonuçta düzgün çalışan yapılar görünmüyor. Yani görünmez hale geliyor. Burada da bizim açımızdan bakıldığında üretim amiyane tabirle tıkırında işliyorsa eğer bizim önümüzdeki tek kıstas termin oluyor. Evet. Termine yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Termine yetişiyorsa satış pazarlama birimi adına konuştuğumda bizim için arka plandaki süreci biz zaten olumlu geçmiştir, düzgün ilerlemiştir deyip kendimiz meseleyi kapatabiliyoruz. Evet. Tabii bir sürü başka parametre var baktığınızda. Yani bir satın alma tarafı var, bir mekanik üretim tarafı var, bir otomasyon tarafı var. Keza Engin Bey ile yaptığımız söyleşiden de yine bir konu. Her ne kadar Eliar Garaj'da yeni ürünler, yeni projeler orada geliştiriliyor olsa da en nihayetinde onların yazılımları, Evet. onların otomasyonu yine burada yapılıyor. Evet. Yani burada çok ciddi bir otomasyon işi de var. Yine bunu da belki anlatmamız faydalı olabilir. Burada buna yoğunlaşmış çok ciddi bir ekip de barındırıyorsun bünyenizde. Biraz da belki bundan bahsedebilirsiniz. Otomasyon ekibi. Onların ne gibi yeterlilikleri var? Ne gibi donanımlara sahipler? Ne tür altyapılar kullanılıyor? Bunlar da biraz belki bahsedilir. Yazılım, otomasyon dünyası aslında biraz da yazılım mühendisliği, kontrol mühendisliği diye alanın bulunduğumuz süreçlerde, bulunduğumuz 10 yılda biraz kendi köşelerine, biraz alanlarına çekilmiş. Alanlarına çekilirken birbirleri aralarındaki haberleşme, yeni çıkan teknolojilerle ciddi arttırılmış durumda. Platformların da gelişmesiyle beraber iyi bir yazılım mühendisi kontrolü çok bilmese de bir şeyler ortaya koyabiliyor. Bir kontrol mühendisi yine platformların gelişmesiyle yazılım alanında da aktif yer olabiliyor. Asıl büyü bunların bir ahenk içinde yer alması, doğru mimarilerin oluşması. Bu sahip olunan kısa zamanda konulan taşların doğru oturması, işte taşın eğimine dikkat edilmesi, taşın yüksekliğine dikkat edilmesi, bu duvarı sağlam kılan şeyler. Bünyemizde 5 tane kontrol mühendisi, işte yeni istihdamlarımızla beraber de 4 tane de yazılım mühendisimiz var. Bunları ahenk içinde çalıştırmak şu anda bana düşüyor. Beraber bir orkestra gibi bunları işletmek. Bunları işletirken de şey çok önemli. Müşterinin ne istediği çok önemli. Müşteri gibi düşünebilmek çok önemli. Bu istekleri oluşturup çıkan ürünleri denetlerken müşterinin yenine kendini koyup duruma böyle yaklaşmak lazım. Bunun için oluşturduğumuz birer destek birimimiz de var. Yani ben sıklıkla kendilerine söylüyorum. Siz bizden değilsiniz. Siz müşteridensiniz. Bizi acımasızca eleştirin ki dışarıdaki eleştiriler bizi rahatlıkla göğüs gerelim. Yazılım sürecinde
ve bu kontrol otomasyon, bu tasarım süreçlerinde hem günümüz teknolojiyi takip etmek çok önemli ve hız çok önemli. Çünkü bilgiye ulaşmak artık çok kolay. İşte benim yeni başladığım bu 2006-2007'li yıllarda bir motor sürücü sürmek, bir sensörden bilgi almak kabiliyetken günümüzde bunlar dakikalarda gerçekleşiyor. Bir dijital sensörden bilgi almak saniyeler içinde gerçekleşiyor. Hatta birçok çıkan yeni uygulamada donanımlar birbirlerini otomatik tanıyor. Artık marka bağımlılığı zorunlu olmadan tasarlanan kontrol sistemleri. Böyle bir rekabet ortamında çevik ve hızlı olabilmenin getirisi yüksek kalifiye mühendislik. Burada oluşan prosesler Şampiyonlar Ligi'ne hitap etmeli. Evet. Bu oluşan proseslerin uzun ömürlü olması, uzun ömürlü olmasının yanında platformların etkin kullanılıp esnek yapılarda yer almaları, statik düşünülmemeleri gerekli. Bu da işin zor kısmı. Aslında ürettiğimiz hijyen sektörüne, yani ilaç, gıda, tekstil, bu alanda yer alan sektörün proses otomasyonu, özellikle bir forcing otomasyon değil ya da işte tracking otomasyon değil de bir proses otomasyonunun olduğu yerde bu kaçınılmaz. Zaten o yüzden de alanımızda, yani hem yazılımıyla hem kontrolüyle beraber bu işi yapan firma sayısı yani iki elin parmakları civarında. Evet. Peki bir şey soracağım. Benim bu noktada bir sorum var. Açıkçası bu sorunun cevabı da bence izleyici kitlemiz için önemli. Sonuçta biz otomasyon sistemleri üreten, bunların global pazarda satışını, kurulumunu ve teknik servisini yapan bir firmayız. Birçok müşteriye dokunuyoruz. İşte Türkiye gibi otomasyonu benimsendiği, artık neredeyse tüm işletmelerde hiç değilse başlangıç seviyesinde otomasyon sistemlerinin olduğu ülkeler gibi yine otomasyonun henüz emekleme aşamasında olduğu ülkelerde de faaliyet gösteriyoruz. Ama gittiğimiz yerde sabit bir şey var. Gittiğimiz her firmada, katıldığımız her toplantıda söylediğimiz bir şey otomasyonun faydalı olduğu, günümüz gereksinimlerini karşılamak için bu yapılara geçmenin bir zaruriyet olduğunu ve bunun da kısa, orta, uzun vadede kalite, verimlilik, üretim hacmi, maliyetleri azaltmak maksatlı kendilerine kazandıracaklarından bahsediyoruz. Şimdi bunları söyleyen, böyle argümanlarla müşterilerine giden bir firmanın üretim birimi de en nihayetinde bazı otomasyon sistemlerini bünyesinde barındırmalı, bunları kullanmalı, bunları benimsemiş olmalı. Otomasyon sistemleri derken işçilik ihtiyacını minimuma indiren ya da tamamen sıfırlayan, bu mekatronik üretim olarak değerlendirilebilir, kontrol ve yazılım tarafında da değerlendirilebilir. Bunların kullanıldığını ben biliyorum ama bu noktada bence biraz açarsanız hep beraber izleyici kitlemizi öğrensin. Otomasyon üreten, özellikle tam otomatik ya da yarı otomatik makine imalatı yapan bir firmanın aynı zamanda otomasyondan yararlanması aslında zorunlu, günümüzde zorunlu. İleri imalat teknolojileri olarak ifade ettiğimiz, kullandığımız çeşitli ekipmanlar var. Bunlar bilgisayar destekli CNC apkantlar, CNC destekli kodlarını bilgisayar ortamında hazırladığımız CNC'ler, yani bunları ileri nümerik kontrol cihazları. Aynı zamanda işte bir diş çekme durumunda bile robotlarımız var. Robot kullanıyoruz diş çekmede ki bir kalite ve esas beraberinde gelsin. Bütün buna yüksek kalifikasyon ve ustalık eşlik ediyor. Bütün bu yapıların yürütüldüğü, hem tasarımların, hem mekanik tasarımların, hem kontrol tasarımlarının yapıldığı kullandığımız dünyaca ünlü yazılımlar. Kendi yazılımlarımızı geliştirirken yine yüksek teknoloji platformlar. Bunun beraberinde bütün bu senkronu yönetmek için kullandığımız toplam kalite yönetim yazılımları. Bunlar yazılım otomasyonu tarafında barındırırken diğer tarafta işte kullandığımız apkant, CNC ya da işte kullandığımız robot, kesme robotlarından tutun da diş açma robotlarına kadar bunlar imalat tarafındaki otomasyon kısımlarını, kontrol tarafında da kullandığımız test cihazları, ring üniteleri, işte sıcak su hazırlama üniteleri, kendi içinde kullandığımız ölçüm üniteleri, prosesleri test ettiğimiz kalıplar ve kalibratörler, bunlar da yine bize hız katan, yaptığımız işin kalitesini arttıran
otomasyon kullanarak otomasyon üretmemizi sağlayan böyle başta gelen argümanlardan yer alıyor. Fabrikalara ya da müşteriye bir değer katmanın yanı sıra onlarla bir ilişki de kurmuş ve bir otomasyon ahlakını, yani bir üretim ahlakını da bunun beraberinde taşımış oluyoruz. Yani durum sadece ürün satıp ürün vermekten, imalattan Kesinlikle. çok daha öte. Bu Çok daha noktada öte bir noktada. ben de kesinlikle size katılıyorum. Sizin biriminizin de ben bu sorumluluğu taşıdığını hissediyorum. Bu bence çok değerli. Bunun beraberinde yolladığımız ürünleri buradan ayırıyoruz ama onlarla bağlarımız hiç kopmuyor. Tabii. Onları uzaktan izlemeye, onlardan gelen verileri toplamaya, onların yaşadığı sancıları, sıkıntıları izleyip değerlendirmeye devam ediyoruz. Süreci arıza oluştuğu anda müdahale etmek değil de arıza önleyici bir faaliyete, gerçek anlamda bir bakım faaliyetine ve daha sonrasında arıza oluşmadan, arıza süreci yaklaştığında bunu kestirebilme noktasına evirmeye çalışıyoruz. Bu noktada üründe hem uzun ömür hem memnuniyet, aynı zamanda kesintisiz üretimde beraberinde gelmiş olacak. Bunda da yine disiplinlerin eşgüdümü, yani veri toplayan ön saflarda yazılım ve kontrol beraberinde bu yapıyı destekleyen sensörler, konstrüksiyon yapıları da bütün bu orkestranın içerisinde yer alıyor ve beraber hareket ediyor. Yani hiçbir birim bu işin tamamını ben yapıyorum diyemiyor. Zaten bunu diyemediği için de makine imal etmek, üretmek gerçekten zor bir alan, zor bir uğraş. Yani sevmeden, aşık olmadan yapılamayacak bir iş. Bu uzaktan izlemeyi de anladığım kadarıyla tam olarak bu sebepten değil mi? Çok sevdiğin, aşık olduğun bir ürünü kopamamak yani. Tabii ondan kopamamak gerekiyor. Tabii fiziki olarak kopsan bile mental olarak tam olarak kopamadığın için tabii arada bir bağlantı ile o makinenin faaliyetlerini, değil mi? İzlemeye, görmeye devam ediyoruz. Evet. Tabii buradan gelen veriler de o kullanıcıdan sonra gelen kullanıcıları da besleyecek kapalı devre bir güvenlik sistemi gibi. Evet. Tabii orada elde ettiğimiz tecrübelerle tecrübeyi sayesinde sağladığımız müşteriyi de mağdur etmemek önemli. Hatta bunda elde ettiğimiz tecrübeleri bir iyi niyet göstergesi olarak bunu müşteriye sunmamız, kendisini uyarmamız, o tarafı da geliştirmemiz, gelişimin topyekün ve beraber olması, üretimimizin ya da yazılım ve otomasyon geliştirme sürecimizin beraberinde diğer sahada olan bütün çocuklarımızın, bütün makinalarımızın, bütün ürünlerimizin de beraberinde gelişip yükselmesi gerekiyor. Çünkü işte böyle yazılımda bir tabir var. İşte bir ürünün versiyonlarını yükseltiyoruz. Yükselttiğimizde ayağımıza en büyük ayak bağı olan süreçlerden biri eski versiyonlardan istenilen destek. Bizim izlediğimiz yol şu değil, biz eski versiyona destek vermiyoruz değil. Oyunu doğru kurabilmenin, mimariyi doğru kurabilmenin getirdiği avantajla o ürünü de günümüz mimarisine hızla çıkarma, o alanda dinamik ve çevik davranma, bir nevi profesyonel bir startup heyecanını devam ettirebilme. Aşırı kurumsallaşıp bürokrasiden, davranıştan uzak ama iş ciddiyeti, disiplini beraberinde profesyonelce bunu yapıp o ürünleri de aynı son versiyona, son düzeye getirme yolunu tercih ediyoruz. Biraz önce dediğim gibi zaten bu sorumluluk varken biz eski ürünlerimize yazılım güncellemeleri noktasında hizmet vermiyoruz. Bu mesela çok müşteri tarafında kesinlikle kabul görmeyecek bir ifade. Yani bence bizim işimizi yapan her firma ya da bizim gibi yönünü tamamen teknolojiye dönmüş endüstrinin değişmesine yardımcı olan, buna ön ayak olan, burada başı çeken ve bunu aynı zamanda bunu yaşayan ve buna tanıklık eden her firma böyle radikal karar, sonuçta otomasyon radikal bir karar. Böyle radikal kararlar almaya cesaret edebilmiş müşterilerini bu noktada çok uzun yıllar desteklemek ile bence bu noktada bu bir zaruriyet diye düşünüyorum ben. Yolladığımız ürünlerde de tamamlanmamış bir inşaatı düşünün. Üzerinde filizler ve tekrar inşa etmeye hazır bir altyapı var. O ürün gelişebilir. Müşteri otomasyonu bu noktada aldı.
Ama bunu daha ileriye taşıdığı noktada nelere ihtiyacı olabilir? Ona bunları hızlı sağlamak. Yani ben böyle bir makine sattım, böyle bir ürün verdim. Budur. Bunun ötesi ileri geri oynamaz değil. Bunun ilerisini düşünebilen, bu genişleyebilen, büyüyebilen bir yapı ya da yanına başka bir yapıyla akuple olabilir. Bir diğeriyle akuple olabilir. Düşüncesiyle yaklaştığımız için bu ciddi bir çeviklik katıyor bize. Şimdi ben de bakıyorum bizim tüm ürünlerimiz esneklik hepsinde var. Kompakt, yine hepsi kompakt. Sonrasında genişleyebilir kapasitelere sahip. Bence yine bu da çok önemli bir etken. Ürünlerin dizayn edilme şekli, üretilme şekli dinamik etkenlere sahip olan, büyüyen, makine parkurunu değiştiren, hizmet ettiği tekstil alt dalını, alt segmentini değiştiren müşterilere hitap edebilmeli, dinamik olabilmeli makineler ve sistemler. Aynı şekilde tekil makineler bile olsalar kendi aralarında doğal yolla iletişim kurabilmeli. Aslında biraz önce siz bahsettiniz, farklı markaların ürünleri, bunlar donanım olabilir ya da yazılım olabilir. Bu iletişimin önünde artık bloklar yok, artık duvarlar yok. Çünkü açıkçası bence endüstri şunun farkına net bir şekilde vardı. Bir ürün artık kullanıldıkça anlam kazanıyor. Üreticisinin hiç tahmin dahi edemediği kullanım alanları olabiliyor. Bu özellikle yazılım tarafında kesinlikle böyle ama donanım tarafında da böyle. Yani bir firmanın ürettiği bir sensör kendisinin üretirken hiç tahmin edemediği bir sektöre dahi dikeyde ilerleyebiliyor. Bu modüler yapı ve modüllerin birbirlerinden bağımsız ama doğal iletişimle doğal şekilde iletişim kurabiliyor olması çok önemli. Bizim ürünlerimizde de bu benim bildiğim kadarıyla had safhada. Ama belki burada siz biraz bir şeyler söylemek istersiniz. Şimdi bu noktada rekabet ciddi artıyor. Rekabet ciddi artarken istekler de artıyor. İstekler artık daha karmaşık, daha kompleks, daha organize, otomasyona sahip olan yeni sahip olan ilk kişinin ilk yılıyla 3. 4. yılı çok daha farklı. Üretebildiği bilgi çok daha farklı. Tüm dünyada buna ayak uydurabilmek için çeşitli standartlar ve konseptler geliştiriyor. Bunların temelinde haberleşme çok önemli. Ve günümüzde de yaygınlaşan, özellikle son 7-8 seneye damgasını vuran güncel, yüksek hızda ve geniş bantta çalışan endüstriyel haberleşme teknolojileri bir ağırlığı teşkil ediyor. Bu lisansları ya da bu altyapıları gerçekleştiren, üreten firmalar bunların kullanım haklarını vererek bu yaygınlığı sağlıyor. Böylece donanım fiyatları ciddi düşüyor. Bunu yaratıcı kullanabilen, doğru kompozisyon oluşturabilen öne çıkıyor. Ve hız da büyük bir parametreye dönüşüyor. Bu istekleri doğru yerine getirebilirsin ama ne kadar hızlı yerine getirmelisin. Çok da çevik olmak gerekli. Çünkü bilgi de çok hızlı yayılabiliyor. Şimdi bu noktada Eliar'ın ürünleri nesillerden oluşuyor. Ama şöyle bir nüans da var. Nesiller birbirleriyle, kendi iç dilleriyle konuşabiliyorlar. Düşük nesilli ürünler çeşitli modüllerle, dış birimlerle konuşurken daha yüksek nesilli ürünler daha geniş bantla, daha aktif ve günümüzün son teknolojileriyle konuşuyor. Bu neden gerekli? Son teknoloji ürünümüzü almış bir müşteri sıkıntıya uğramadan ya da işte duyduğu en güncel teknolojilerle bunu sağlarken aynı müşteride daha eski bir ürün var ise bunun da alınan son teknoloji ürünüyle daha genciyle konuşabilmesi, irtibat kurabilmesi gerekiyor ki sonuçta ikisi aynı işe, biri boya otomasyonu, biri kimyasal otomasyon olduğunda aynı işe hizmet ediyorlar. Aynı amaç uğruna hizmet ediyorlar. Aynı amaç uğruna hizmet ediyorlar. Burada da işte bizim kurduğumuz yazılım modülleri, bunların ürünlerin birbirleriyle, merkezle ya da bir casting yaparak birbirleriyle bir yayın yaparak konuşma yapılarıyla cihazlar birbirleriyle haberleşmeye, makineler birbirleriyle haberleşmeye başlıyor. Farklı bir nesil varsa ona göre hazırlanmış bir modül devreye giriyor ve bunun üzerine de koyup müşterinin bir başka sisteminden de veri alıp bir üçüncü partnerle de iletişim kurup bunları aynı pota içinde eritmek zorundayız. Entegrasyon, bu bahsettiğiniz
haberleşme altyapılarıyla hem çok daha çevik hale geliyor, istekler çok daha da büyüyor ve kaçırılmaz hale geliyor. Alanımızda çalıştığımız kişiler, rakipler, firmalar artık birbirleriyle omuz temasında. Eskiden çok uzak noktalarda duruyorken bundan 15-20 yıl önce artık birbirlere çok daha yakın. Bir fabrikaya, bir işletmeye girdiğimizde çok yakın bir rakibimizle işte 5 metre, 10 metre ötede onun makinesi, bir tarafta bizim makinamız ve biz onunla konuşmak zorundayız. Onunla beraber etkileşimde çalışmak zorundayız. Tabii artık şey yok, işte o beni bir arasın. Evet, Önce yok. bir mail göndersin. Evet. Önce bir işte NDA imzalayalım. Artık insanlar bu noktalarda gerçekten Değil. çok açık. Çünkü bunu yapmayan hep geride kalıyor. Bunu yapmayan bir vadede de yok olup gidecek. Evet, yok olmaya mahkum. Kesinlikle. Hızlı ayak uydurabilmeli. Bu doğanın da kanunu böyle. Bizim dünyamızda ne yazık ki böyle hareket ediyor. Kadronuzu genişletmek istediğinizde, ekibinize yeni birisini almak istediğinizde siz ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Potansiyel ekip arkadaşlarınızı, keza içerideki, mevcuttaki ekip arkadaşlarınızı siz lider olarak ya da İK biriminiz, İK çalışanlarınız nasıl motive ediyorsunuz? Sizin argümanlarınız neler oluyor onlara karşı? Bu üretimde personel bulmanın zorluğunda özellikle kişinin ne yapmak istiyor, yapmak istediğine, bir misyonu var mı, çizdiği bir vizyon var mı? Bunda ciddi bir eksiklik var. İlk odak doğrudan para olduğunda, her şey çok hızlı beklendiğinde, yüksek gelir, çeşitli konum ya da işte istenen böyle sükse şeyler hızlı istendiğinde ne yazık ki istikametler sıklıkla değişkenlik gösteriyor ve bir yandan da zaman harcanmış oluyor. Bizim kadromuz yaklaşık 33-34 yaş ortalamasına sahip. Yani buna ne demek oluyor? İşte 20'li yaşlarından, kimi zaman 20'li yaşlarının başından, 22-23'ten 42-43 yaşına geniş bir yelpazemiz var. Yani bu geniş yelpaze içerisinde yüksek tecrübeli personeller mevcut. Ancak bilgiye hızlı ulaşılabilindiği için tecrübenin içindeki bilginin değerliliğinin önemi azalıyor. Ancak bunun işlenebilirliği ciddi önem arz ediyor. Daha genç bir arkadaş, daha hızlı bir öğrenme eğrisine sahip ise dikeyde hızla tecrübeli olan personele bilgi kademesinde erişiyor. Eğer bunu sindirebilecek faaliyetlerde de bulunuyorsa o arkadaşın tecrübesine yanaşıyor. Bunda da iki durum var. Bir tanesi işletme tarafında, bir de şahıslar alanında. İşletmeleri ve organizasyonumuzu bir insan bedenine benzetmiştik. Buradaki beyin, omuzlar ve kalp doğru bir istikamet çizip doğru bir planlama yaptığında içerideki refahı yükseltebilir. İçerideki refahı nasıl yükseltebilir? Kilogram katma değeri daha yüksek, kilogram ücret değeri daha yüksek ürünler tasarlayıp içeriye daha yüksek akıl, daha yüksek bir teknoloji yerleştirildiğinde içerideki refah standardı otomatikman artmış olacak. Bu refah standartının artmasıyla beraber yetmiyor. Bunun aynı bulunduğu yerde korunması ve daha ileriye taşınması lazım. Bu rekabet ölçüsünde de kişilere düşen kendilerini geliştirmek. Kendilerini geliştirirken de bu gelişen kişilerin altlarının dolması gerekiyor. Bu da yeni gelecek nesil ve diğer insanlarla bir devinim olması gerekiyor. Burada insan bu yaptığı işi sevmeli. Bir eser ortaya çıkardığını, bambaşka formlara, bambaşka şekillere sahip şeylerin makinalara dönüştüğünü, yediğimiz yiyeceklerin, sindirdiğimiz gıdaların bir yazılıma, bir koda döndüğünü, cansız, hareketsiz duran metal ve objelerin kontrol ve yazılım sistemleriyle beraber hareketlendiğini, anlamlı hareketler yaptığını ve bir katma değer ürettiğini ve bunun büyüsünden tat alması gerekli. Bu gerek kişilerin aldığı eğitim sistemiyle ya da kişinin kendi eğilimiyle ya da kendi çabasıyla ya da ailesiyle bu çok göreceli, çok karmaşık, çok kompleks bir sürü parametresi olan bir yapı. Ancak böyle bir düzen kurulursa, böyle bir sinerjinin içerisine yer alınırsa bir yola geliyoruz. Tabii personel deviniminden bahsettiniz.
Burada personeller çalışıp çabalayıp kaynaklar ürettikçe aynı zamanda da içeride bir açlık. Bu açlık iki türlü. Biri maddi açlık, birisi mesleki açlık olmuş oluyor. Bunun ikisini doyurmak zorundasınız. Maddi açlığı doyurmak mesleki açlığa göre biraz daha rahat. Katma değeri yüksek ürünler yaparsınız. Fiyat rekabeti ve çeşitli pazar hareketleri bunu doyurabilirsiniz. Ancak içeride bulunduğunuz personel daha ileri teknolojilere erişemiyor ise, daha yeni ekipmanlarla uğraşamıyor ise, daha yeni makinalarda yeni heyecanlara yelken açamıyor ise artık nasırlaşma ve körleşme, içeride bir sıkılma, bir rutine bağlama durumu oluşuyor. Evet. Bu da bir kan donması, pıhtılaşmaya neden oluyor. Bu sıcaklığın da sürekli sağlanması gerekiyor. Yani buradan şöyle anlıyorum ben. Dahil et ve kazan. Evet. Yani siz idare ettiğiniz ekibi bunların hepsi kendi içlerinde birer öncü olmalı. Bu talaşlı imalatı yapan üretim biriminde çalışan arkadaşlar üretilen mekatronik otomasyon sistemlerinin kodlarını oluşturan, bunlara akıl veren insanlara kadar hepsi bizim üretim süreçlerimize dahil oldukları durumda kendilerini tamamlanmış hissedebilecekler gibi anlıyorum ben de. Evet. Bu gerçekten çok önemli. Bir insan kendini tamamlanmış hissetmeli ki o işte çalışmaya devam edebilsin. Orada mevcuttaki tecrübesini derinleştirmeye ve ürüne, şirkete katkı sağlamaya devam edebilsin. Yine belki bu konu bu soruyu da doğuruyor. Bu da belki standart bir soru haline geldi. Açıkçası herkese de soruyoruz. Çok da güzel cevaplar aldık. Yine 34 yaş ortalaması dediniz değil mi? Ha. Yaş ortalaması 34. Evet. Yani genç olarak nitelendirilebilecek bir kadro ile bu sistemler üretiliyor, bu yazılımlar geliştiriliyor. Siz ekibinizde çalışan, ekibinize dahil olabilecek, belki görece daha genç arkadaşlar ya da kariyerini planlayan, işte bu uğurda şu anda eğitim gören ya da mesleki açıdan bir kariyer çizme noktasında karar aşamasında olan arkadaşlara onları da otomasyona yönlendirecek şekilde neler söylemek istersiniz? Yani var mı böyle bir iki sihirli cümleniz? Ben işte İrfan Bey'i dinledim. İrfan Bey'in şu söyleşide vermiş olduğu şu öneriler benim işte kariyerimi değiştirdi, işe bakışımı değiştirdi ve kendimi bu yönde geliştirdim, bu yönde ilerledim dedirtebilecek var mı sihirli cümleleriniz? Öncelikle insan kendini iyi tanımalı, iyi gözlemlemeli, çevresini iyi gözlemlemeli. Kendisini tanıyarak birinci ödevini bitirdikten sonra ikinci ödevi de ne yapmak üzere yaratıldığını bulmalı. Bu zor bir süreç. Bu biraz da engebeli. Bunu tamamladıktan sonra fark edecek. Peki bu neden, nasıl tamamlandı, nasıl anlayacak? Yaptığı işi bir iş olarak görmüyor. Aynı zamanda bunu severek yapıyor ve sürekli kendini şarj ediyorsa bulmuştur. Evet. Daha sonra bunun üzerine ilerleyip doğru stratejilerle, doğru örneklemelerle kariyerini ilerletmesi, noktasında kendini bir yere getirdikten sonra sahip olduğu bilgi ve becerileri başkasına aktarması, bu aktarması, bu yayılımın yanında da yine üretmeye devam etmesi lazım. Ya bu üretim sektöründen bahsediyoruz. Aynısı işte hizmet sektörü ve diğer alanlar için de geçerli. Bu yayına sürekli devam etmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde çabalarken işte önüne birden fazla yol çıkabilir. Birden fazla kapı açılabilir. Bunları da ilk ödevini tamamlayıp kendini tanımıştı. Bu pencereden bakarak hareket etmeli. Bu çıktığı yolun sonunu ve ileri örneklerini düşünüp onlarla doğru empati kurabilmeli. Doğru stratejiyi oluşturup ve doğru adımları atmaya çalışmadan önce bunun önden bir senaryosunu kurar, bunun bir maçını oynarsa çok zaman kaybetmeden, çok süre sarf edilmeden doğru bir kariyer, doğru bir strateji oluşturulmuş olabilir. Ben hep üretime ya da işte imal etmeye, yeni ve çeşitli şeyler, kompozisyonlar oluşturmaya gençlerin yönelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü farklı şeyler oluşturmak ve farklı şeyleri üretmekte bir katma değer var. Evet. Geri kalan bana çok sıradan,
ve var olan düzeni devam ettirmek için yapılan faaliyetler olarak geliyor. Biraz Eliar'da da bu var. Gerek çalıştığı, beraber çalıştığı kişiler, gerek ürettiği ürünler, ortaya çıkardığı sistemler, gerekse de bazı durumlarda tabii hizmet ettiği firmalarda da hep bir düzene karşı gelme, mevcutu kabul etmeme, daha iyisinin olabileceğine inanma durumu hep var. Yani ben şimdi bizim ürettiğimiz sistemlere bakıyorum. Tek hatlı dağıtım, tek hatlı sıvı kimyasal dağıtımı var ve bu kabul görmüşken Eliar çıkıyor bir anda diyor ki çok hatlı dağıtım da olabilir, neden olmasın? Şimdi baktığınızda belki çok hatlı dağıtım prensibiyle çalışan 500'den fazla sistem var. Eliar, sadece Eliar'ın ürettiği. Bir vadede başka firmalar da bunun olabildiğini Eliar kanıtladıktan sonra o firmalar da bu işin içerisine girmiş durumdalar. Şimdi her söyleşi de biraz Eliar'ı anlatmış oluyoruz. Farklı bakış açılarından, farklı yaklaşımlardan. Şimdi bu kısmı tamamladık. Ama kişi kısmını Eliar açısından profesyonel kariyer olarak baktığında bunu da tamamladık ama işte biraz renk katmak. İşte RDD'den biraz işte turkuaz boya gelsin. ADV'den biraz işte pembe boya gelsin. Sohbet biraz renklensin. Yani bu ne demek istiyoruz? Biraz bize yine İrfan Bey'i anlatır mısınız? İrfan Şahin'i anlatır mısınız? Ama bu defa biraz daha sizin de anlatabileceğiniz ölçüde işte özel hayat, nelerden keyif alırsınız. Ya ben biliyorum mesela futboldan keyif al, izlemekten, geçmişte oynamaktan, belki günümüzde yine hobi olarak yine belki oynuyorsunuzdur ama geçmişte profesyonel çabanızın olduğunu ben biliyorum. Bunun haricinde mesela biraz kendinizi açar mısınız bize? Yani şanslı bir çocuktum, tek çocuğum. Tek çocuk olmamın yanı sıra birinci dereceden yakınlarım eğitimle, bulunduğum ortamlar, hep konakladığımız, kaldığımız yerler böyle ferah nezih ortamlar, açık yeşillik alanların bol olduğu yerler. Belki bu yüzden biraz daha futbola ve spora bir merak durumu var. Spora merakımın başında babam geliyor. Babamın eski bir milli sporcu olmasından geliyor. Hemen ardından futbol, spor, hayvanlarla, ortamla, doğayla ilişki, etkileşim, hem kişinin kendini keşfetmesinde ciddi bir etken, ciddi bir özgüven. Bununla beraber sosyal ilişkiler de gelişiyor ve kişi kendini tamamlamaya başlıyor, taşlar yerine oturmaya başlıyor. Bunun ardından düzenli ev içerisindeki eğitim ya da aile içerisindeki eğitimin yanı sıra bir okul hayatı başlıyor. Okul hayatında da işte futbol, sportif faaliyetler devam etmenin yanında yine ailede çeşitli kişilerin de içinde bulunduğu işte resim çizme, işte kara kalem, çeşitli sanatlarla ilgilenme beraberinde geliyor. Bu ilkokul sürecimin büyük bir kısmını oluşturuyor. Hatta hocalarım sıklıkla işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne, Güzel Sanatlar Ortaokulu'na bir yönlendirme, bir kariyer planı içerisindeydi. Ama o süreçlerden itibaren hep bir şeyleri böyle söküp takıp parçalama, o dönemlerde biraz inşaat ağırlıklı, işte merdivenler yapma, işte kumdan, kaleler, tahtadan çeşitli iskeleler, çeşitli ürünler yapma, biraz bunun üzerindeydi. Ondan sonraki süreçte ya bu sahip olunan işte çizim bilgisi, işte görü, bunları soyutlaştırabilme ve teknik alanlarda ciddi kabiliyetler bu duruma kazandırıyor. Bunun ardından bir lise süreci, bir meslek lisesi süreci var. Anadolu Meslek Lisesi eğitim alırken Anadolu Meslek Lisesi'nde buradaki eğitimim ağırlıklı elektronik alanında. Aynı zamanda işte Leonardo da Vinci ve benzeri yurt dışı projeleriyle dünyayı ve yurt dışını görebilme imkanı. Tabii bu çok genç yaşlarda gerçekleşiyor. Yani bulunduğumuz dönemde 16'lı yaşlarda, yani ergenliğimizi bu işlerde geçirmeye başladığımız dönemlerden geliyor. İşte hemen ardından bir meslek yüksekokulu eğitim İstanbul Üniversitesi'nde. İşte aynı üniversitede bir lisans tamamlama çabası elektrik elektronik mühendisliği. Ardından eğitimin daha da genişlemesi, bir şehir değişikliği, Kütahya'da Umutlan Üniversitesi'nde makine mühendisliği. Bununla beraber elektrik elektronik mühendisliği ile beraber yürüyen çift ana kol. Beraberinde TÜBİTAK projeleri, ikili üçlü TÜBİTAK projeleri, bunlarda alınan ödüller,
Bunların yanı sıra da beraberinde alınan eğitimlerle eğitim hayatı sürekli devam ediyor. Aynı zamanda üretmeye, üretirken hem bilgi kazanmaya hem para kazanıp kendini idame ettirmeye devam eden bir süreç. Bunun beraberinde bir evliliğim oldu. Şimdi işte ellerinizden öper 1,5 yaşında bir de kızım Maşallah. var. Meyve de verdi. Evet, meyve de verdi. Tabii sorumluluğa da biz de girmiş olduk. Ne kadar kendimizi tamamlamamış olsak da böyle bir ağırlık, böyle bir yükün altına da girmiş olduk. Belki ondan olgunlaşacağız ya da Beraber bu süreçte beraber büyüme, evet. büyüme durumu oluyor. Böyle bir durum olacak. Ondan sonra işte özel hayatta çalışma süreçlerim devam etti özel sektörde. İşte bir askerlik dönemi. Askerlik dönemim çok hareketli geçti. İşte birçok il, birçok bölge. Benim için birçok kavramın, birçok tabunun değiştiği, birçok kırılımının yaşandığı, dünyaya bakış açımın, insanları değerlendirebilmemin, hayatı, ülkeyi, bizi, milletimizi değerlendirebilmenin farklı tabuların kırıldığı ve farklı nesnelerin oluştuğu, farklı kabullerin oluştuğu bir dönem. O bambaşka bir kapı, bambaşka bir kabuk kırma sürecine geçirdi. Geçirdikten sonra yine bir kısa bir süre özel hayatta çalışıp freelance olarak devam ettikten sonra ki bunun öncesinde de birçok kez iş yeri açıp birisi güvenlik teknolojileri, network sistemleri üzerine, bir diğer açtığım işletmede web site bu alanda verilen interaktif hizmetler üzerineydi. Buralarda da ufak yaşlarda hatalar yaparak ama ufak yaşlarda ufak hatalar yaparak büyük yaşlarda büyük hataların önüne geçmiş olduk. Oralarda elinden tecrübeyle hayatımıza devam ettik. Ederken de yollarımız Elyar'la kesişti. İşte bu bahsedilen Elyar'ın aykırı yapısı. Burada heyecan bitmez. Burada rutine sarılmaz. Burada hep bir yenilik olur. Evet, burası beni doyurur. Burası benim heyecanımı dizginleyebilir dediğim bir yerde. Elyar'la böyle yola başladık. O dönemden itibaren de en aykırı ürünleri RDD gibi bir tanktan uzaklaşıp ben hem tartarım, hem çözerim, hem gönderirim deyip böyle aykırı bir ürün. ADV gibi ya işte ıslakla kuru bir arada olmaz. Hayır, olur. Beraber çalışıp gönderilebilir. Bu kadar da küçük bir Evet. yapı, şase içerisinde olur. Evet, daha kompakt, daha küçük bir şase. Böyle aykırı, sektörün alışılmışlarının dışına çıkan, topu bambaşka bir kanada eğen, başka bir vizyon çıkartan bir yapının içinde yürümeye devam ediyoruz. Ben buna şey diyorum, aynı lig değil aslında bizim yenilikçi ürünlerimiz özelinde bakıldığında aynı spor dalı da değil. Evet, evet. Resmen farklı bir spor dalında Evet. biz faaliyet gösteriyoruz denilebilir. Evet. Gerçekten inanılmaz keyifli bir söyleşiydi benim için. Teşekkürler. Söyleşinin başında izleyicilerin kaçırdığı, henüz kayıt tuşuna basılmamış olduğu anlarda şifayen koyduğumuz yasak olan Covid, pandemi, salgın, bulaşıcı hastalık, bu yasak kelimeleri kullanmadan tamamlayabildiğimiz ilk söyleşi oldu. Bu özelliğiyle de gerçekten tarihe geçti. Ben ayırmış olduğunuz zaman için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Belki bunun bir part 2'si. Buradaki makineleri de anlatan, buradaki işleyişi belki yürüyerek daha interaktif, daha hareketli bir video ile onların karşısında yine sizinle olmak isteriz. Tabii, tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür.